Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, 35 yıllık tecrübemle bugün size bir bazlama tarifi veriyorum. Dünyada eşi benzeri yok diyorum, iddia ediyorum. Tüm detaylarıyla hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hamurumuzu akşamdan mayalayacağız. Yani yatmadan önce istediğiniz zaman mayalayın. 3,5 su bardağı oda ısısında su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Şimdi bu 3 tane malzememizi bir karıştıralım. Tezgahta böyle bir 1-2 dakika bekletelim. Buradaki amacımız maya kendini bir salsın. Gördüğünüz gibi maya eridi. 1-2 dakika yeterli. Bu aşamada 1 yemek kaşığı çok hafif tepeli tuzumuzu ilave edelim. 1 yemek kaşığı tuz. Gördüğünüz gibi çok tepeli değil. 2 su bardağı tam buğday unu. Lütfen ekleyin. Tam buğday unu bazlamanıza o mis gibi kokusunu, o lezzetini verecek. Çok güzel oluyor. 5 su bardağı da unumuzu ekleyelim. Kaşığımızla kabaca toparlayalım. Hamurumuzu mutlaka akşamdan yapıyoruz. Şimdi hemen söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Video ilerledikçe bütün püf noktalarını tek tek size tekrar anlatarak gideceğim. Şöyle bir kabaca toparladım. Kaşığı çıkarıyorum ve elimle 3-4 dakika kadar yumruklayarak değil de avucumun içiyle böyle sıkarak sıkı yoğuruyorum. Elinize yapışan, elinizi salmayan bir hamur. Bu tam istediğimiz gibi bir kıvamdır. Asla un eklemeyin. Bakın bu şekilde elinizle güzelce bir yoğurun. Bir 4 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok istediğimiz gibi güzel. Hamur biraz kendini tuttu. Kıyısını köşesini şöyle bir toparlayalım. Bunu bir hamur kartıyla yapıyorum. Elimi yıkadım. Şimdi sevgili arkadaşlarım hamurumuza 2 defa katlayacağız. Aslında uğraştırıyormuş gibi kafanıza kendinizi bir şey koymayın. Çok kolay. Mesela karıştırdık. Şu anda bütün işlem 5-6 dakikamızı aldı. Bu hamurumuzun görünümü bu şekilde. Şimdi kapağını kapatalım. 20 dakika tezgahta bekletelim. Siz gidin başka işinizi yapın bu arada. 20 dakikanın sonunda bir gelin mutfağa. Yine 1-2 dakika içerisinde ellerinizi suyla ıslatarak bir defa bir katlama işlemi yapalım. Yani hiç sanmayın ki siz sonuçta bunu katladıktan sonra başında beklemeyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bu işlem birkaç dakika. Gene kenara koyun hamurunuzu. Gidin dizinizi izleyin. YouTube'dan benim başka tariflerimi izleyin. Bakın 1-2 dakikam aldı. Tekrar kapatıyorum. Gidin ne işiniz varsa yapabilirsiniz. 25 dakika daha dinlendirdim. Tekrar geldim. Bakın hamurumuz şöyle birazcık kabardı. Çok az bir süre geçmesine rağmen yine elimi suyla ıslatıyorum. Bir katlama işlemi daha yapıyorum. Yine işinizi yapın. Gelin bir 1-2 dakikada katlayın. Şimdi güzelce katladım. Gördüğünüz gibi şu anda hamuru böyle sallayacağım biraz sonra. İçine hava dolmaya başladı. Yani kıvamı aslında şu anda bile kendini belli ediyor. Hamurun ne kadar güzel olacağı. Kapağını kapatalım. Buzdolabına alalım. Ertesi gün devam edeceğiz. Ertesi gün sabah 7'de kalktım, çekimlere başladım. Zaten dışarıya bakarsanız daha gün tam doğmamıştı. Ama ben ışık altında çekimime başladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle güzellik olamaz. Baloncukları görüyorsunuz. Hamurun her tarafında baloncuklar var. Tam istediğimiz gibi. Elimizi una batırarak bezelerimizi alıyoruz. Ben bazlamaları şöyle biraz güzel, bir kişiyi doyuracak şekilde yapacağım için göz kararı yaptım. 11 tane büyük boy bazlama çıktı. Siz tavanızın büyüklüğüne göre belki küçük bir tavanız vardır. Daha küçük beze alın. Benim tavam büyüktü. Bu boyda 2 tane bazlamayı aynı anda pişirdim. Bezeyi alırken hamuru çok örselemeden elinizle koparıp tezgaha alın. Her tarafını ortaya doğru katlayarak önce birleştirin. Daha sonra bu şekilde beze yapıp unlayarak tezgaha alabilirsiniz. Bu aşama çok önemli. Lütfen atlamayın. Tekrar detaylıca gösteriyorum. Bu katlama işlemi bezemizin yuvarlak olması veya görsel olarak güzel olması için değil. Bu bazlamamızın balon balon kabarması ve pamuk gibi olmasına bir etkendir.
Bu şekilde bütün uçlarını hafif un serptiğim tezgahta kolaylıkla katlıyorum. Ters çeviriyorum katladığım yeri, beze yaparak bitiriyorum. Bütün hamurumuzun bezelerini aldım. Üzerine çok az un serpiyorum ve tezgahın üzerine temiz bir mutfak havlusunu serelim. Onun üzerine de ben tam buğday unu serptim. Normal beyaz un değil, çünkü tam buğday unu biraz daha pütürlüdür. Beze yapışmasını engeller bu. Tam buğday ununu serpiyorum ve şimdi her bir tane bezemize şekil vererek bezimizin üzerine alalım. Bakın sevgili arkadaşlarım, bir tane bezeyi alıyorum. Şöyle sadece parmak uçlarımla basarak biraz uzunlamasına olacak şekilde büyütüyorum. Şöyle size göstereyim. Yaklaşık 10 santim eninde, 15 santimde uzunluğunda yaptık. Gözünüzden kaçmıştır diye tekrar detaylı olarak gösteriyorum. Sadece parmak uçlarınızda basın. Zaten bastığım anda dikkatinizi çekerim. Hamur o kadar güzel ki siz bastıkça baloncuklar oluşuyor zaten. Bazlamamızın şeklini verdim. Bütün bezelerin aynı şekilde şeklini vererek daha önce unlamış olduğum mutfak havlusuna serdim. Çok önemli bir diğer detayımız, asla atlamamanız gereken sevgili arkadaşlarım. Siz bu arada bunu yapın. Üzerine de bir temiz mutfak havlusu örtün. Yer mayası için gidin işinizi yapın. Yaklaşık bir 45 dakika bu şekilde beklettim. Gördüğünüz gibi kabarıklığını bezin üstünden bile görüyordunuz. Güzelliğe bakar mısınız? Her tarafı kabarmış. 45 dakika beklettim. O arada gidin işinizi yapın, yemek yapın, hiç fark etmez. Bir bebek alır gibi çok zarif bir şekilde bazlamamızı alalım. Daha önce ısıttığımız tavamıza verelim. Yani tavanızı ısıtın. Daha sonra orta derecede pişecek. Bir diğer püf noktamız arıtıcıdan olan sudan 1-2 avucunuzla alıp bazlamaların üzerine damlatın. Hemen son sürat kapağını kapatın. Buradaki amacımız bazlamaların buharda pişmesi çok önemlidir. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, böyle bir kabarma olamaz. Yani ben 35 yıllık tecrübelerimi hepsini bu tarifte kullandım. Yani lütfen yorum olarak yazın. Bazlama yapamayanlar bile bu tarifle yapacak. Hemen bazlamaları ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyinde hiç ıslak hamur yok. Tamamen kabardı. Orta derecede pişirdim. Yaklaşık 4-5 dakika sonra çevirdim. Zamanı da böyle siz artık kendinizce tavanıza, ocağınıza göre dengede tutun. Diğer yüzünü çevirdim. Diğer yüzünü de şöyle bir kontrol ettim. Altı kızarmışsa çıkarabilirsiniz. Bazlamalarımız pişti. Şöyle yüksekliğini gösteriyorum. Yaklaşık bir 7 santim yüksekliğinde kabardı. İnanılmaz bir güzel bazlama oldu. Allah'ın izniyle bunun da büyük bir trend olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir bazlama, bu kadar püf noktası. Ben videomun ilerlediği süreçte tek tek bütün püf noktalarını tekrar elden geçeceğim. Tekrar masada bekleyen yer mayası alan bazlamalarımızdan zarifçe alıyorum. Yine 2 tanesini ekliyorum. Elimle arıtılmış suyumuzdan şöyle 2 tane avuç içine böyle elimle serpiştiriyorum ve son sürat kapağını kapatıyorum. Buharı gitmesin. Ve buharda 5 dakika piştikten sonra çok kibarca yine böyle pat diye atmayın, patlar. O baloncuklarımız kalsın çünkü içinde. 5 dakikanın sonunda ters çeviriyorum. Diğer yüzü de piştikten sonra kenara alıyorum. Bu arada pişerken şöyle elinizle biraz sağa sola götürün. Çünkü tavanın bir bölümü sıcaktır, kenarları kaynardır. Bazlamaları biraz gezdirebilirsiniz. Ve diğer bazlamalarımız da pişti. Ben bunları böyle yakın size göstermeye bayılıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir kimyasal kullanmadık. Yani öyle marketlerden aldıklarınız içinde kimyasallar var. Her şey doğal. Sadece püf noktaları çok önemli. Hamurumuzda sıvı yağ bile yok. Güzelliği siz görüyorsunuz. Ve bütün bazlamaları aynı teknikle pişirdim. Şöyle kenara aldım ve sunum için hazırladım. Bugün sizlere tüm detaylarıyla
mükemmel bazlama yapışını tarifini sundum sevgili arkadaşlarım. Sunumda peynir, zeytin ve tulum peyniri kullandım. Hemen doku testine geçiyorum. Şöyle bir yakın çekim gösteriyorum ve 4-5 tane bazlamayı üst üste dizdim. Yani böyle bir şey yapmak da her baba yiğidin harcı değildir ama ben nasıl bastığımı görüyorsunuz. Hatta döndürün, tekrar izleyin. Zerre kadar hamur olmak hiçbir şey yok ve doku testine geçtim. Sevgili arkadaşlarım, hamurumuz biliyorsunuz klasik bir hamur ama püf noktalarımız çok önemli. Lütfen tarifi uyguladığınızda videoyu açın. Belki gözünüzden, belki kulağınızdan bir detay kaçmış olabilir. Tek tek dinleyerek yapın. Allah'ın izniyle aynısını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pamuk. Ben şöyle bir bölüp bir de iç dokusunu göstereyim. Hatta çok fazla elimde onu sıkmama rağmen gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hiç zerre kadar hamurluk yok. Tekrar bir doku testi göstermek istedim size. Elimle böldüğümde tam o içinin baloncuklarını gösteremiyorum. Kopardığımız için, yırtarak kopardığımız için. Şöyle bir tanesinin yumuşaklığını her bastığımda da sanki bir balon gibi çıkardığı sesi de görüyorsunuz. Bunu şöyle bir yumuşaklığını gösterip tertemiz bıçakla kestim ki şu içindeki gözenekleri de görmeniz için. Sanarsınız ki ekşi mayayla yaptık. Sanarsınız ki çok uğraştık. Doğru düzgün yoğurmadık bile. Bütün detaylarını verdim. Çok mutluyum. Bu videoyu ben çok severek hazırladım. Benim için de çok özel. Bir de belirteyim sevgili arkadaşlarım, bazı tariflerimi tekrar veriyorum. Bu demektir ki güncelliyorum. Yani tarifi çok daha geliştirerek veriyorum. Bu bazlama tarifim sanırım ulaşabildiği en yüksek noktada. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.